Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde XP yani tecrübe puanı kasmak üzerine konuşacağız. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. Oyunda 3 adet savaş alanı bulunuyor. Ardream için en az 35, en fazla 59. Base için en fazla 69. CZ için minimum 70 level olmamız gerekiyor. Exp kasarken bunları göz önünde bulunduracağız. Hangi savaş alanında oynamak ya da para kasmak istesek ona göre seviye kasmamız gerekir. 59 level veya 69 level olmak çok zor değil. Sadece görev yapmanız kafi. Ancak bir çarı 83 level yapmak bir hayli zordur. Şimdi gelin nasıl en kısa sürede 83 level olunur onun üzerine konuşalım. Oyunun en yüksek level'ı 83 rep 10 şeklindedir. 83 level olduktan sonra X barınızı %100 doldurursunuz ve daha fazla artmaz. Maliyetli ama yapması basit olan bir görevi yaparak karakterimize Rebirth basabilirsiniz. Rebirth'e kısaca rep diyoruz. Rep bastığınızda X barı ve görevleriniz sıfırlanır. Karşılığında ise 2 adet ekstra stat point alırsınız. Bu önemli çünkü 10 kere yaptığınızda yani 10 rep yaptığınızda ki bu çok zordur 20 ekstra point almış olursunuz ve 20 puan karakteri güçlendirmek için oldukça kıymetli. Anlatması güzel, hoş ancak nasıl exp kasmalıyız? Öncelikle bilmemiz gereken şey level atladıkça moblardan alacağımız exp miktarı düşer. Şu anda ekranda aynı mobu kesen iki farklı seviyede oyuncu mevcut. Aldıkları exp görüldüğü üzere farklı. Bu bilgi çok önemli çünkü baştan hızlı level almak için görevleri yaparsak ilerleyen level'larda görevler bittiğinde dımdızlak ortada kalırız. Moblardan daha az XP alır, 83 olma sürecimizi oldukça uzatırız. O yüzden öncelikli olarak görevlerle değil moblarla level almamız 81-82 olduktan sonra tüm görevleri yapıp hızlıca 83'e doğru ilerlememiz gerekiyor. Bu en hızlı ve mantıklı yöntemdir. Önceki videolarımda bahsettiğim üzere 35. seviyeye kadar Moradon haritasındayız. Buradaki görevlerin verdiği XP çok düşük olduğundan ilk başlarda görevleri yapacağız. Ortalama 50 level'a kadar görevlerle geleceğiz. Sonrasında ise XP kasan parti bularak MS ve Drakiler ile XP kasmaya devam edeceğiz. XP kasarken can yoldaşlarımız Monster Stone, kısaca MS'ler ve Drakiler olacaktır. MS kendi seviyemiz aralığında kestiğimiz her mobdan atan özel bir itemdir. Skill bar'a konulur ve basılır. Bir zindan ışınlanırız. İçerisindeki moblar oyunun en çok XP veren moblarıdır. Ayrıca kesmesi oldukça kolay. Draki ise bir kule. Günde 3 kere bu kuleye girebiliyorsunuz. Draki'nin günlük 3 hakkı 18.00 itibariyle sıfırlanır. Kulenin tüm katlarını bitirince oldukça yüksek XP kazanmış oluyoruz. Kıyas yapmak gerekirse bir tur kule yapmak 1.5 MS'ye tekamül ediyor. Ancak MS kesmesi çok daha kolay moblara sahipken kulenin içindeki bossları kesmek oldukça zor. Asıl XP'yi bosslardan alıyoruz ve bosslar son 5 kattadır. Düşük seviyelerde aşağı katlarda da XP'yi güzel veriyor. Detaylara başka bir videoda değineceğim. Özetle en az 80 level olana kadar görevlere dokunmuyor. Kestiğimiz moblardan düşen MS'ler, XP partiler ve Draki ile sürekli XP kasıyoruz. Sonrasında görevlerle birlikte daha hızlı şekilde 83 olabiliriz. Tabi görevlerin hepsini yapınca direkt 83 olmayacağız. Yine XP gerekecek. Ancak görevleri sona saklamak az önce anlattığım mantığa dayanarak süreyi minimuma indirecektir. Yine de bu süre gerçekten uzun olacak. Sabırlı olmaya çalışın. Acele edip görev yaparsanız daha uzun sürede 83 olacağınızı unutmayın. XP kasarken bize en çok yardımcı olacak şeyler ise premiumlar. Oyunu para vermeden oynamak elbette mümkün. Ancak Night Online pay to win bir oyun. Yani parayı veren düdüğü çalıyor. Eğer hızlı gelişmek isterseniz premium almak çok işinize yarayacaktır. Oyun içi mağazayla alakalı çok detaylı bir video yapacağım. Ancak kısaca bahsedecek olursak bu premiumlar ihtiyacımız doğrultusunda kazancımızı arttırır. Para kasmak isteyenler disk premium alarak drop oranını, XP kasanlar X premium alarak kazandıkları XP'yi büyük oranda arttırabilirler. X Premium'un güncel fiyatı 450 TL civarında. Size verdiği hediyelerle birlikte yaklaşık 3'te 1'ini geri alıyorsunuz. Fiyatları gerçekten yüksek ancak oyunu öğrendikten sonra kendi parasını zaten çıkartabileceğinize emin olabilirsiniz. Bu seride tam olarak bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi en zevkli bölüme geçelim. Yani hızlıca 35. seviye olabileceğimizi anlattığım bölüme. Şu anda saat tam olarak 16:30. Normalde benim çarımda premium var ancak eşit olması açısından premiumsuz bir çar ile giriş yapıyorum. Oyuna girer girmez doğrudan görevcilerin yanına gidip ilk seviyede açılan görevleri üzerime alıyorum. Patrick, Kurian ve Menişah görevcilerimiz. Görevleri aldıktan sonra hemen Worm'lara koşturuyorum. Burada bir süre solucan keseceğiz. Çünkü içerisinden elma atıyor ve bu elmalar neredeyse
45-50 level'a kadar tüm görevlerin bizden istediği materyaldir. Üstümüzde ortalama 30 tane olana kadar yani 5-10 dakika burada takılacağız. Ve ayrıca bir bilgi vermek istiyorum. Şu sağ alt tarafta çıkan kız eğer sizi rahatsız ediyorsa sol alttaki kız işaretine tıklıyoruz. Option, Michelle Help Decline Quest Help tiklerini işaretleyip Save Settings diyoruz. Bundan sonra bu kız çıkmayacaktır. Bilginiz olsun. Ben Moradon görevlerini yaparken okçu olarak devam edeceğim. Daha önceki videomda hatırlarsanız ilk 3 seviyede Asas olarak başlamamız gerektiğini söylemiştim. Şimdi I'ya basarak üzerimize gelen ilk itemleri gösteriyorum. Bir tane bıçak var. İkinci yedek bıçağımızı da takıyoruz. Potumuzu şöyle skill bar'a yerleştirelim. Açık olan koşma skillimizi de buraya ekleyelim. Şimdi kasmaya başlayalım. Birçok mobu denedim. En çok Bloodworm elma atıyor. O yüzden bir süre burada takılacağız. Bu bossları da çıktıkça kesin. Çünkü ilk seviyelerde işimize yarayacak bir silah falan atabiliyor. Atarsa ilk başta kasarken rahat edersiniz. Şansımızla Monster Stone aldık. Bahsetmiştik zaten. Böylelikle kestiğimiz mobtan level aralığında alındığını da sizlere göstermiş oldum. Koşma buff'ı 10 dakika. Şimdilik bitti. Yani yaklaşık 10 dakikamızı tamamladık. Tekrardan buff'ı tazeleyip bir süre daha devam edeceğim. Toplam 15 tane elma kasmışız. Devam ediyorum. Bir tane magelerin kullandığı staff'tan aldık. Gördüğünüz üzere aslında özellikleri falan da gayet iyi. İlk seviyelerde belki de mage'in takabileceği en iyi staff'lardan birisi. Keşke okçu veya asas alsaydık. En azından daha rahat kasardık. Güzel ataklı bir bow aldık. Bir süre bu bow'la idare edebiliriz. Taunt attığımızda ok alır. Bunu aktif olarak kullanırız. İkinci Monster Stone'umuzu da aldık. Çok güzel. Şu anda elma farm yapıyoruz ama Monster Stone'lar aslında bizi XP olarak bayağı ileri atacak. Şu anda onlara video boyunca girmeyeceğim çünkü görev yaparak ilerlememiz gerektiğini ilk başlarda söylemiştim zaten. Ancak siz mesela bu karakteri açtığınızda uzun süre oynayacaksınız. Sizde de bu tarz bir Monster Stone drop'u olursa gayet verimli olacaktır. Hızlı şekilde seviye atlayabileceksiniz demektir. Şimdi devam edelim. Ben birkaç dakika daha durmak istiyorum. Çünkü 29 tane elma var. Biraz daha kasalım. Ortalama 60-70 tane elma ihtiyacımız olacak tüm görevler için. Moradon haritası üzerine konuşacak olursak. Daha fazla kasarsak görev yaparken daha rahat ederiz. Şimdi devam ediyorum. Şansımıza HP Recovery bir silah aldık. Recovery burada yenileme anlamında kullanılıyor. Burada can yenilemesi olduğu anlamına geliyor. 10 demek de %10 anlamına geliyor. Yani kaç vurursanız onun %10'u kadarıyla can yenileyeceksiniz. Bunun MP Recovery versiyonları da var. Mana yenileyenler. Onlar daha çok işimize yarar aslında. O yüzden HP Recovery pek işimize görmeyecek ama bilginiz olması açısından sizlerle de paylaşmak istedim. 32 tane elmamız oldu. Şimdilik Town'a geri dönüyorum ve görevleri vermeye başlıyorum. Tüm görevleri verdim. Şimdi yeni açılan görevlerle devam edeceğiz. Kuryan bize bir zincir görev verdi. Zincir görevlere biz oyun içerisinde chat görevi diyoruz. Şimdi bunlar her NPC'nin bize olan güveni temsil eden semboller. Bu güvenleri kazanmak için de onların verdiği görevlerin bir kısmını yapmamızı istiyorlar. Üstümüz doldu. Şimdi bunu boşaltmak için Sunduries'e geldim. Yay kullanabilmek için üzerime bir miktar ok aldım. Şu anlık paramız az olduğu için az tercih ettim. İhtiyaç oldukça gelip alacağım. Şimdi sadece bir mob kestim. Zaten yüzdeyi görmüştünüz. Yüzdemiz %100'ün üzerine çıktığı için aynı anda 2 level atlayamayacağı için görev fazla XP verdi. O yüzden bir mob kestim. Doğrudan level aldık. Şimdi dikkat ettiyseniz karakterimiz 10. seviyeye ulaştı. Yani skill açtırmak için şu anda Kaishan'a gidiyorum. Ayrıca zincir görev bizden Bilbor'un ve Kaishan'ın da güvenini kazanmamızı istemişti. Kaishan bizden bir adet kitap. Özür diliyorum, Bilbor bizden bir adet kitap. Kaishan ise 20 tane elma istiyor. Üzerimizde zaten var, doğrudan verip sembolü alıyorum. Elma görevleri zaten kolay. Şimdi sizlere kitabın nereden çıkartıldığını göstereceğim. Skillimizi açtıktan sonra ben zaten okçu olacağımı söylemiştim. Şimdi üçlü ok yeteneği 15. seviyede açılıyor. 15 puan okçuya vereceğim. Zaten 24. level'da açılan görevle birlikte oyunun bize bir kıyafet seti vereceğini daha önceki bir rogue videomda anlatmıştım. O yüzden 70 HP verdim. Kalanı şu anlık Dex'e veriyorum atak artması açısından. Kitapları ise bu moblardan çıkartacağız. Şimdi kesiyorum. Çıkınca tekrar göstereceğim.
kitabımız çıktı. Hemen bunu Billboard'a götürüyorum. Billboard'a görevi teslim ettik ve sembolümüzü aldık. Patrick'te yeni görevlerimiz açıldı. Hemen onları üzerime alıyorum. Burada itemlerin verdiği hediye kıyafetleri mage olarak seçiyorum. Çünkü mage bu itemlerin artı 8'lerini takıyor. Artı 7 olsa da kafi. Bu artı 5 verilen ya da artı 6 da verecek. Onları artı 7'ye atıp bırakacağız. Ondan sonra satacağız. Böylelikle para kazanmış olacağız. Ve ayrıca Minishah'tan da güven sembolümüzü aldık. Şimdi Patrick'in yeni verdiği görevleri üzerime alarak yapmaya gidiyorum. Zaten mantığı anladığınız için buraları tek tek göstermeyeceğim. Bittikçe yine sizlerle paylaşacağım. Bandicoot, Vulkan görevlerini bitirdim. Şimdi Wild Vulkan kesiyorum. Wild Vulkan da bitti. Şimdi Kekon'a gidiyorum. Kekon da bitti. Kekon Warrior görevi var. Hemen alt slotunda. Kekon Warrior bitti. Kekon Kaptan var ancak yapmayacağım çünkü kesmesi birazcık zor. Bizim de yayımız pek kuvvetli değil. Görevden kaliteli bir yay alırsak onu da ayrıca gelip yapacağım. Gavolt görevini de bitirdim. Şimdi Bultre'ye gidiyorum. Kekon Kaptan hariç aldığım tüm görevleri bitirdim. Şimdi teslim ediyorum. Zincir görevimizi bitirdik. Patrick'ten de tüm görevleri bitirdiğim için hediyeyi aldım. Bu kağıtlar işimize yaramayacağı için elmaları buraya harcamıyorum. Şimdi alternatif bir görevciye geldim. Buradan da XP görevlerini alıp vereceğim. Verdiği item çok kuvvetli olmadığı için buradaki okları almakla uğraşmayacağım. Bir diğer alternatif bir görevci göstermek istiyorum. Burada gözüken Cougar NPC'si de görevci. Görevi aldık ve bizi bir zindana çekti. Şimdi bu görevde bizden istediği materyali mobları keserek çıkartacağız. Bu görevi bitirdim. Buradaki NPC ile birlikte dışarıya çıkıyorum. Yeni açılan görevleri de aldım. Şimdi onları kesmeye gidiyorum. Şimdilik görevlerin bir kısmını bitirdim. Okumuz bitti. Yeni ok alıp tekrardan gideceğim. Buradaki görevler yürüyerek biraz daha uzak olduğundan ışınlanarak gideceğim. Human olduğum için bu gate'i kullanıyorum. Karussanız şuradaki gate'i kullanabilirsiniz. Tüm görevleri bitirdim. Şimdi teslim ediyorum. Şimdi tüm görevleri aldım ve yeni görevleri verdi. Glyptodon, Glowning, Orc Watcher görevlerinin hepsini yaptıktan sonra Moradon Town'daki tüm görevler bitmiş olacak. Şimdi Glyptodon'a geldim. Ancak kesmesi gerçekten çok zor bir mob. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Round 1. Yeni buff alıp geri geleceğim çünkü çok fazla vuruyor. Round 2. Çok az hasar yiyor maalesef. Şimdilik silahçıya geldim. İdareten güzel ataklı bir silah alacağız. Şurada güzel ataklı bir silah var. Şimdilik zaten para ihtiyacımız yok. 88K'ya bu silahı aldım. Final round. İntikam vakti dostlar. Şükürler olsun 3. turda kesebildik. Orc Watcher'lar da çok vuran moblar. Buffsız olarak buraya gelmeyin dostlar, sorun yaşarsınız. Tüm görevleri bitirdim. Şimdi teslim ediyorum.
Kontrol tuşuna basarak elimdeki itemleri kıyaslayabilirsiniz. Takılı olanla üzerine gelip itemin kontrole basıyorsunuz ve takılı olanla kıyaslıyor. Şu anda bizim atağımız 63, verdiği 38. Poison damage'i var ancak o çok fark yaratmıyor. Atak daha önemli. O yüzden şimdilik bunu çöpe atıyorum. Moradon tohumdaki tüm görevler bittiği için şu an Folk'a geçtim. Folk görevcisi burada. 24 level olduk zaten. Her level'da bir tane görev veriyor. Size bir parça set kıyafet verecek. Bunu giyeceğiz şimdilik. 3 tane aldık. Ayrıca şurada bir materyal görevcisi bulunuyor. Ve bir de bunun üstünde bir tane var. Şimdi buradaki görevlerin tamamını yaparak seri seri level alacağız. Spoiler ve Lycan görevlerini bitirdim. Şimdi Scorpion'a geldim. Scorpion oyunda en çok elma atan slotlardan birisi. Burada bir süre takılacağım çünkü görevler için elmaya ihtiyacımız var. Hafiften biriksin. Hem kesmesi çok basit. Belki buradan Monster Stone falan da alabilirsiniz. ...11 tane elma oldu. Şimdilik yeterli olacağını düşünüyorum. Kalan görevlere devam edeceğim. Artı 8 bir item aldık. Çok güzel. Bu normalde buna biz yakmalık itemler diyoruz. Birçok insan item basmadan önce bu tarz artı 8 itemleri önden atıyor. Çünkü artı 9'a geçme ihtimali düşük. Hani yandığı zaman bir sonraki itemin geçme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorlar. Bu tamamen hurafe bu arada. Sadece totem olarak yapabiliyorsunuz. O yüzden bunu satın alanlar var. Bu Lycan ve tüm ailesinden bu itemlerden alabiliyoruz. Ucuz bir fiyattan satabilirsiniz. En azından dediğim gibi yine birazcık paranız olmuş olur. Tüm görevleri bitirdik. Şimdi teslim etmeye gidiyorum. Wolf yeteneğimiz açıldı. %20 atak sağlıyor. O yüzden üzerime 20 tane Wolf alıyorum. Çünkü şu an üzerimizdeki buff bize %10 veriyor. Atağımız bu şekilde daha fazla olacaktır. Dikkat ettiyseniz 15 Archer vererek sadece üçlü oku açtım. Çünkü ana hasar skillimiz zaten bu. Bunun bir üstü 5'li ok. Zaten yine skillleri anlatırken sizlere bahsetmiştim. O 55 level'da açılıyor. 55 level'a kadar açılan ara skill'lerde pek işimize yarayacak bir skill yok. Ben de en azından hızlı koşmak için şimdilik Lightfoot skill'ini açtım. Böylelikle 25 Explore verdim. Yani Search kısmına 25 verdim. Ayrıca bunu vermeye devam edeceğim. 30 verdiğimiz zaman Safety yani 400 def yeteneğimiz de açılacak. Böylelikle mobları keserken daha az hasar almış olacağız. 30 tane verip bunu açtıktan sonra okçuya vermeye devam edeceğim. Görevci bize çok daha iyi bir ok verdi. Yine kontrole basıp kıyaslayabiliyoruz. Artı 12 hasarı var. Ayrıca element damage'i var. Kağıda yine ihtiyacımız yok. O yüzden bu görevi de almayacağım. Şimdi bu görevci bize tatlı bir görev verdi. Buradan 4 tane boss keseceğiz. Birazdan keserken tek tek sizlere göstereceğim. Görevin istediği ilk boss'u bizden hemen Folk'tan çıkınca şurada Glowing'lerin arasında bulabilirsiniz. Bu ilki. İkincisi ise yine Lycan'ların hemen yanında. Üçüncü Scorpions'ın burada çıkıyor ancak kesilmiş. Bir tane de şurada olacak, evet. Burada 2 tane çıkıyor çünkü. Hazır gelmişken burada Paraiser görevimizi de tamamlayalım. Dördüncü boss da burada çıkıyor. Ama burası çok yol üstü olduğu için genel olarak bu boss'u böyle geçenler falan vurup kesiyorlar. Eğer burada yoksa Lycan'ın alternatifi burada. Similadon'un ise alternatifi burada bulunuyor. Şimdi görevlere devam ediyorum. Şimdi 24. level'da açılan görevin tamamını bitirip setimizi zaten giydik. Sadece bir parça eksik, onu da yapıp giyeceğim. Ancak ondan sonra bir set daha açılıyor. Full Plate Armor yazıyor, görüyorsunuz. Kısaca FP diyoruz biz bunlara. FP seti normalde aktif olarak Rogue karakteri giyiyor. Okçu veya asas fark etmeksizin. O yüzden bu artı 5'leri muhakkak bankanıza atın. İsterseniz artı 5 olarak satabilirsiniz ya da artı 7 basıp öyle de satabilirsiniz. Özellikle botları çok para ediyor. Bilginiz olsun. Detaylara daha sonra zaten anlatacağım nedenini. Videonun başında örnek verdiğim item bu şekilde. Bu arada tüm görevleri bitirdik. Şimdi gidip Folk'a tamamını teslim edeceğim. Ardından kaç level olduğumuza bakacağız. Zaten bir tane teslim ettiğimde 35 olduğumu görebiliyorsunuz. Ancak yapacak daha çok görev var.
Cougar'a tekrar geldim. Bir görev daha verdi bana. Güzel XP verdiği için bu görevi alıyorum. Bu materyalden çıkartıp görevi tekrar teslim edeceğiz. Hepsini çıkarttım. Tekrardan buradan çıkıyorum. Şimdi size alternatif bir görevci göstereceğim. Az önce skeleton görevini yapmıştık. Tam olarak bunun üzerinde bir mezarlık var. Buradan gelip ikisini de alabilir ve çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Hem kesmesi kolay hem XP falan güzel, pot veriyor. Ve son görevleri de teslim ettik. Yapılacak şu anlık başka bir görev Moradon haritası için kalmadı. Tüm görevlerimiz bitti. Moradon'da yapabileceğimiz hiçbir görev kalmadı ve seviyemiz gördüğünüz üzere 39 %40. Benim yaptıklarımı sizler de yapabilir ve rahatlıkla 1,5 saatte bu seviyeye ulaşabilirsiniz. Başladığım saati başta söylemiştim. Şu anda saat tam olarak 17:56. Ben video çekmek, kapatmak, açmak gibi birçok şeyle oyalandım. Sizler belki daha hızlı sürede bu seviyeye gelebilirsiniz. 35 olmak demiştik ancak tüm görevleri yaptıktan sonra buraya kadar ulaşabildik. Bizim için güzel çünkü yaklaşık 5 level yüksek olarak kalemize gidebiliyoruz. Kaleye ışınlanmak için gate'i kullanabilirsiniz. Kalenin ismi Karus oyuncular için Luferson Castle, Humanlar için Elmorad Castle, kısaca EMC şeklindedir. Oradan gidebilirsiniz. Söyleyecek bir şey kalmadı. Sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Açın karakterinizi ve gelin başlayalım. Knight Online'a yeni başlayanlar serimizin 7. bölümünün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Ben şahsen çok keyif aldım oynarken ve video çekerken. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.